çok sevdiğimiz bir dostumuz geliyor. Geçen yıl buradaydınız değil mi dedim. Yok 2 yıl önce dedi. Rotasız seyyah, biliyorsunuz şahane işler yapıyor. Bayılıyorum onu takip ederken. Mehmet Genç, Rotasız Seyyah'ın yol hikayeleri. Büyük bir alkış hemen geliyor. Bu mu büyük alkış? Aşk olsun. Merhaba. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bundan tam 10 yıl önce İstanbul'da çalıştığım firma beni Tayvan'a eğitime göndermek istedi. Patronum yanıma geldi, gidebilir misin dedi. Giderim dedim ama 2 problem vardı. Hiç İngilizce bilmiyordum, hiç yurt dışı tecrübem yoktu. Sağ olsun patronlarım bana 2 ay özel İngilizce kursu aldırdılar. Öğrendiğim çat-pat İngilizce ile Tayvan'daki 2 haftalık eğitime katıldım. Türkiye'ye dönüşüm ise Hong Kong aktarmalıydı. 5 saat havalimanında beklemek yerine çıkıp biraz Hong Kong'u gezdim. Bu 2 ülkeyi gördükten sonra buradaki her şey değişti. Artık ofis ortamında çalışamayacağımı anladım. Fotoğrafçılık hobimdi. O zor kararı verip işimden istifa ettim ve freelance fotoğrafçılığa başladım. Amacım fotoğraftan para kazanmak, boş bulduğum vakitlerde dünyayı gezmekti. Ütopik bir hayaldi. İlk 3-4 yıl bunu başardım ama. Ne yaptım? 2-3 ay fotoğraftan para kazandım. Daha sonra civar ülkeleri 1 hafta, 2 hafta gezdim. Ta ki 2014'ün sonuna kadar. Çünkü artık bu tip kısa geziler bana yetmemeye başladı. Amacım büyük bir proje yapmaktı. 1000 gün hiç Türkiye'ye dönmeden gezeceğim dedim. Bunun için para lazım. Bende öyle bir para yok. Cebimde hepi topu 15-20 bin lira var. Dedim sosyal medyayı kullanmalıyım. Rotasız Seyyah ismini o zaman buldum. 3-4 bin lirayla marka tescili yaptırdım. 5 bin lirayla da Facebook'ta kendi sayfam için reklam verdim. Edindiğim takipçilerle sponsor arayışına girdim. Türkiye'de onlarca firmayla görüştüm. 1000 günlük bir projem var, fotoğrafçıyım, başka şeyler de yapacağım dedim. Hiçbiri inanmadı, destek olmadı. Ta ki Katar Hava Yolları'na gidene kadar. Türkiye Satış Müdürü, biz sana inanıyoruz, nereye istersen uçak biletleri bizden dedi. Onların verdiği biletle önce Amerika'ya, oradan da Meksika'ya gidip gezime başladım. Elimden geldiğince gezilerimde hep yerel insanların evine misafir olarak konaklamaya çalışıyorum. Ki gerçek kültürü yaşayayım, anlayayım diye. Evinde kaldığım arkadaş turist rehberiydi. İstersen seni Maya yerlilerinin evine götürebilirim dedi. Dedim tamam gidelim, çok heyecanlandım. Bu gördüğünüz Maya yerlisi ablamız evine gittiğimde yufka açtı, arasına peynir koyup verdi. Sanki biz de bir köye gitmiş gibiydi. Bu tecrübeden sonra gezilerimin ana teması insan odaklı olmaya başladı ve yerlileri araştırmak için böyle gezmeye devam ettim. Farklı paylaşımlar yaptıkça da tabii takipçi sayım günden güne artıyordu. Takipçilerim benim çok zor şartlarda gezdiğimi görünce bana destek olmak istediler. O 1000 günlük gezinin ilk 6 ayında kimisi bana 5 lira gönderdi, benden bir çay iç dedi. Kimisi 20 lira gönderdi, hostel konaklamam benden olsun dedi. Ve Orta Amerika'yı adım adım bu şekilde gezdim takipçilerimin desteğiyle. İngilizceyi nasıl çözdüğümü anlatmıştım. Guatemala'da bu ailenin yanında 1 ay kaldım. İspanyolcayı öğrenmek için. Çünkü Latin Amerika'yı komple gezmek istedim. İspanyolca ile İngilizceyi bu şekilde öğrendim. Ana dili gibi olmasa da sohbet edebiliyorum, tüm işlerimi görüyorum. Bu paylaşımlar benim takipçi sayımı arttırdı ve nihayet Columbia Sportswear bana geldi. Biz senin ana sponsorun olmak istiyoruz dedi. Direkt kabul ettim. Artık parayı bulmuştum. Ama bu sadece gezilerimi daha rahat yapmak içindi. Yoksa benim gezi şeklim hiç değişmedi. Panama'da Embera yerlilerinin köyüne gitmek istedim. Bu tip yerlere gitmek için en yakın emniyet biriminden ya da hükümetten izin almanız gerekiyor. Sonra da kabile liderine de soruyorsunuz. İzinleri aldım ve bu kayıkla çok uzun bir yolculuk yapıp Embera yerlilerinin köyüne gittim. Bu bir köylü evi, orada kış olmadığı için evler hep açık. Tabii açıkta yatıyorsunuz, başka öyle kapalı 4 duvar bir yer yok. Böyle yattığınız zaman böcekler, haşereler sizi hiç rahat bırakmıyor. Ben gezilerim sırasında böyle çok kez kötü tecrübelerim var. İşte ayağım, kolumun arkası, bu bir kene. Kolombiya'da kogi yerlerini
ararken 2 gün ormanda yürümem gerekti ve farkında olmadan 17-18 tane kene benim bacaklarıma girdi. Ormandasın, yapacak bir şey yok, soyunup hepsini tek tek çıkardık. Bu da onlardan biriydi. Şimdi yerli kabilelerine gittiğimde en büyük problem tuvalet sorunu. İlk başta hemen sorardım işte ya tuvaletimi nereye yapabilirim? İşte yapabilirsin diyordu buraya. Yani orada öyle kapalı bir yer yok. Bir çalı altı, ağaç altı bul yap. Ama banyo işi kolaydı. En yakın dereye gidiyordun ve orada banyo edebiliyordun. Çocuklarla aram hep iyiydi gezilerim sırasında. Şimdi onlara şeker verirkenki tepkilerini göreceksiniz. Bu Embera köyüne daha önce NASA astronotları gitmiş ve birkaç gün orada kalmışlar. Niye gittiklerini konuşmanın sonunda kısa değineceğim. Daha sonra Kolombiya'ya geçtim. Bu gördüğünüz dağın adı Guatepe Dağı. O yukarıda ev gibi bir yapı var ve oraya çıkmak için 740 basamaklı bu merdiveni kullanıyorsunuz. Başka bir çıkış yöntemi yok. Ben bunu paylaşınca bu sosyal medyada viral oldu. İnsanlar bunu paylaşıp altında ya evde yoksan yazıyordu. Kolombiya'dan geziye devam ettim. Kogi yerlilerinin köyüne gittim. Bu gördüğünüz eve ulaşmak için 2 gün ormanda yürümeniz, bazen at binmeniz gerekiyor. Pardon, Arhuaco yerlileri. Bu da bir Arhuaco yerlisi aile. Ablamız 21 yaşında, 6 tane çocuğu var. Orada 9 gün kaldım. Tabii bu gibi paylaşımlar takipçi sayısını günden güne arttırdı ve daha sonra Canon ve Türkiye'den DC Yazılım'da işbirliğine girdik. Onlar da artık sponsorum oldu. Daha sonra Amazon seyahatime başladım. Ekvator'un Coca şehrinden bu gördüğünüz haritadaki mavi rotayı sadece Amazon Nehri üzerinden kat ettim. Toplam 4 ay sürdü. 6500 kilometrelik bir yolculuktu. Fazlasıyla zordu. Bazen böyle kayıklarla yolculuk yaptım. Bazen feribotlarda bu şekilde hamaklarla 300-400 kişi yan yana yolculuk yapmanız gerekiyor. Fazlasıyla zor, aşırı nemli. Daha sonra Amazon'daki Marubo kabilesini ziyaret etmek istedim ve o zor izinleri alarak 8 gün boyunca hiç durmadan bu kano ve ufak kayıkla yolculuk yaptık. Marubo kabilesinin köy merkezi. Onların evleri böyle büyük oluyor ve komün bir yaşam şekilleri var. Bir Amazon yerlisi çocuk. Bu fotoğrafların hepsi doğaldır. Hiçbiri ben oradayım diye süslenmedi, vücudunu boyamadı. Bir Marubo şamanı. Klasik Marubo yerlisinin evi böyle. Hamaklarda yatıyorlar ve bu evde 4-5 aile beraber yaşıyor. Bir hamak burada, 3 hamak burada. Şimdi yerlerin liderine gittim. Ya Amazon'da bir sürü arazi var. Niye ayrı ayrı ev yapmıyorsunuz? Niye hep beraber yaşıyorsunuz dedim. Hiç tahmin etmeyeceğim bir cevap verdi. Bak dedi bizim yiyeceklerimiz orada asılıdır dedi. Orada muz var, şu sepette kurutulmuş et var. Eğer açsan gidip oradan alır yersin. Toksak hepimiz tokuz, açsak hepimiz açız. Bizim yaşam şeklimiz bu dedi. Onun için beraber yaşıyoruz. Tabii oralarda böyle koyun, kuzu, inek yok. Maymun etini de çok seviyorlar. Maymunu gördükleri zaman avlayıp hemen pişirip yiyorlar. Ben de test ettim, yedim. Her şeyi haşlayıp yiyorlar. Onu da haşlamışlardı. İçine de muz doğruyorlar. Haşlanmış ciğere benziyor. Kötü bir tadı var. Ama hani mangal yapsalar bence gideri var. Oraya daha gelmemişler. Daha sonra Amazon'un Peru tarafından gezime devam ettim. Bu öz çekimi Peru'da yaptım. Daha sonra bu fotoğraf benim ilk kitabımın kapağı oldu. Ben o 1000 günlük gezimin ortalarında ilk kitap yayınlandı. Ben bu kitabı elime hiç almadan fiziki olarak 2-3 ay Türkiye'de çok satanlarda kaldı. Daha sonra geziye yine Latin Amerika'da devam ettim ama Meksika'dan başladığımı söylemiştim. Bu ablamız Maya yerlisi ve
Böyle bir dükkanı var. Onunla beraber fotoğraf çekinmek istedim. Ama saçlarının ucuna böyle renkli şeyler asmış. Ya dedim bunlar ne güzel olmuş, böyle çok güzel olmuşsun dedim. O sırada fotoğrafı çeken arkadaş bu lafı söylemeden önce ve sonra çekmiş. Kaldığım yere gidip bu fotoğraflara baktığımda aklıma bu proje geldi. Latin Amerika gezimde kadınların portre fotoğrafını çekerken onlara onların dilinde çok güzelsin dedim ve verdikleri tepkileri şimdi göreceksiniz. Bu proje dünyada çok ses getirdi. Yaklaşık 15-16 farklı dilde ulusal medyada yer aldı. BBC'den Daily Mail'e, The Telegraph'a kadar hepsi benim projeme yer verdi. Daha sonra Antarktika seyahatime başladım. Bu gördüğünüz gemiyle 10 gün boyunca Antarktika'da gezdim. Orada penguenleri fotoğrafladım, deniz aslanlarını fotoğrafladım. Ama benim için en etkileyici, en güzel olan şeylerden biri, Antarktika'da kar üzerinde bir gecemi böyle geçirdim. Yanımda da penguenler böyle uyuyordu. Fantastik bir geceydi. Amerika kıtasını bitirdim ve İran'a geçtim. Amacım Afganistan'a gitmekti. Afganistan bizden vize istiyordu. İran'dan o vizeyi alabilirim dedim. Ama İran'a gittikten sonra öğrendim ki orada farklı kültürler var. Gejm Adası'nda yüzleri maskeli kadınlar yaşıyor. Bu bir gelenek. Zeynep teyzemiz fotoğrafı çektiğimde 70 yaşındaydı. 54 yıldır bu maskeyi yüzüne takıyor. Orada öyle bir adet var. Kadın evlendiğinde yüzüne bu maskeyi takmak zorunda. Ne zaman ki eve yabancı bir erkek gelir ya da dışarı çıkarsa. Yine İran'da bizim Kaşgay Türklerinin yaşadığını da öğrendim. Onların da obalarına gittim. Bizim soydaşlarımız çadırlarına gidip böyle selamünaleyküm dediğinizde çat pat Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz. Ve adetlerini, geleneklerini hala devam ettiriyorlar. Toktuhan teyze 80 yaşında, ömrü hayatında hiç evde yaşamamış. 80 yıldır çadırlarıyla beraber göçebe halde yaşamaya devam ediyorlar. Hala İran'da 3 ayda, 4 ayda bir başka bölgelere göçüp yaşıyorlar. Ve nihayet Afganistan'a geçtim. Tahmin edeceğiniz gibi Afganistan tehlikeli bir yer. Ülkeye girdiğim gün onların yerel kıyafetini üstüme diktirdim. 2-3 ay öncesinden de sakal bırakmaya başladım. Afganistan'da başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri Taliban militanlarıyla karşılaşmak olabilir. Ben bir şekilde Taliban'ın dağdaki karargahına gittim. Onlarla röportaj yaptım, fotoğraflarını çektim. Bildiğim kadarıyla Türkiye'den hiçbir gazeteci henüz oralara gidip onlarla bu şekilde kontak kurmuş değil. Hayatımda yaptığım en tehlikeli işlerden biriydi. Daha sonra Tacikistan'a geçtim. Pamir dağlarında Pamir Kırgızı Türkler yaşıyor. Onların bu çadırında, daha doğrusu yurdunda 3 gün kaldım. Yine onlarla da böyle Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz. Hani düşünün, İran'a gidiyorsunuz, Tacikistan'a gidiyorsunuz ve hiç ummadığınız bir köyde, ücra köşede Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz. Çok farklı bir duygu. 1000 günlük geziyi bitirdim, Türkiye'ye döndüm. Anlatacak çok şey vardı. 2. kitabımı yayınladım. O kitap da sağ olsun takipçilerim sayesinde ilk 1-2 ay çok satanlarda kaldı. 7-8 ay dinlendim, başka bir projeye başladım. Halkalı tren garından trene bindim ve başka hiçbir ulaşım aracı kullanmadan Çin'in Şangay şehrine kadar gidip oradan Özbekistan'a döndüm. Dünyada bilinen en uzun tren yolculuğunu yaptım. 41 tane tren değiştirdim ve 22.000 kilometre yol kat ettim. Bu gezimde yaklaşık 5,5 ay sürdü. Tren yolculukları ilk başta çok böyle çekici gelebilir, romantik gelebilir ama bir yerden sonra çok zorlayıcı oluyor. Özellikle 1-2 haftadan sonra. Çin'de kullandığım bir vagon, ben iri biriz değilim ama kendilerine göre yaptıkları için yatakları zor sığıyorsun. Ve kabin 3 katlı, fazlasıyla zorlayıcıydı. Tabii böyle paylaşımlar yine takipçi sayımı arttırdı ve son olarak Tatil Sepeti ile de işbirliğine girdim.
Sibirya'da ve Moğolistan'da şamanları araştırdım. Birçok şaman ayinine katıldım. Şamanlarda ak şaman, kızıl şaman, kara şaman gibi mertebeler var. Moğolistan'da katıldığım böyle güçlü bir şaman ayininden biraz bahsetmek istiyorum. Ayin 6-7 saat sürüyor ama ben kısa bir anını anlatacağım. Köyde şamanın çadırına girdik, ateşi yaktı, ritüelini hazırladı. Bu hazırlayış süresi yaklaşık 1 saat sürüyor. Yüzüne maskeyi taktı, davulu çaldı ve yukarıdan ruhu içine çağırdı. Ve artık sen ruhla konuşmaya başlıyorsun. Şaman gırtlaktan bir ses çıkartıyor. Bana göre normal bir insan o sesi çıkartamaz. Ve ruh 800 yaşında olduğunu söylüyor. Yani dünyada 800 yıl önce ölmüş, ruh yaşı 800. Dedim ki ben kitap yazıyorum, böyle takipçilerim var. Hani bana böyle çok net, keskin bir şeyler söyleyebilir misin? İlk başta kızdı. Sen beni mi test ediyorsun, onun için mi geldin? Hayır dedim, ben doğruyu söylüyorum. Öyle dedikten sonra yanan ateşten odun istedi ve o köz halindeki odunu yalamaya başladı. Ben önünde oturuyorum. Bir yandan tırsıyorum, gözüme saplar, bir şey yapar, böyle tetikte duruyorum. Çadır yanık et kokuyor. Onu dili çözülsün diye yapıyormuş. Daha sonra dedi ki, sen 5 kardeşsin, 4'ünüz Türkiye'de, sen buradasın. Doğru. 3 erkek 2 kızsınız, o da doğru. İşte abin dedi, tavşan yılında doğmuş senin dedi. Dedim tavşan yılı ne oluyor? Çin takvimine göre bakacaksın dedi. Bir bakıyorsun 1975, o da doğru. Abinin bir kız bir erkek çocuğu var, o da doğru. Sanki Google'a giriyor, bakıyor, söylüyor bana her şeyi. Baban evde ayağını uzatmış yatıyor, onun ayağına bir şey olmuş dedi. Ufak bir kaza geçirmişti, ayağı çatlamıştı, evde uzanıyordu. Dedi senin küçük ablan yakında 3. çocuğunu yapacak. Dedim ki mümkün değil, çünkü küçük ablam yeni doğum yaptı, çocuk 6 aylık. 2 tane çocuğu var, zaten tekrar yapmayı düşünmüyor. Ama dedim büyük ablam olabilir, çünkü büyük ablamın en küçük çocuğu 5 yaşında. Bir daha bakayım dedi. Geldi, sen bilmiyorsun dedi. Küçük ablanın 3. çocuğu olacak yakında. Akşam Moğolistan'dan ablamı aradım. Dedim Beyce gözün aydın 3. çocuk oluyormuş, geliyormuş. Yok dedi ya, ev aldık, kredi var. Zaten biz başka düşünmüyoruz çocuk. İyi. 2 ay sonra Türkiye'ye döndüm. Ablam hamileyim dedi. 3. çocuk oldu. Bana dedi ki şaman, sen niye hiç kendinle ilgili sormuyorsun? Bana gelen genelde geleceği sorar, kendinle ilgili sorar. Dedim ben geleceği merak etmiyorum hani. Bana söylemene gerek yok. Hayır söyleyeceğim sana dedi. Dedim tamam söyle madem. Sen şu an 36 yaşındasın dedi. Oradayken gerçekten 36 yaşındaydım. 39'da evleneceksin, 41'de erkek çocuğun olacak dedi. Şimdi benim yaş 38, 1 yıl daha kafam rahat. Böyle gezmeye devam. 41'de de zaten çocuk oluyor. Oh mis. Daha sonra Moğolistan'daki Duka Türklerinin obasına gittim. Yeryüzünde o Duka Türklerinden gerçek anlamda sadece 200 kişi var. Ve bu Duka Türkleri de bizim soydaşlarımız, Tuva Türklerinden gelme. Onlar geyik besliyorlar. Orası çok soğuk olduğu için inek ya da benzer hayvanlar olamıyor. Geyik sütünü içiyorlar, ben de içtim. Geyik sütünden yapılma yoğurt, peynir, onların hepsini ben de yedim. 3 gün onlarla beraber geçirdim. Fantastik tecrübelerdi. Şimdi düşünün Moğolistan'ın çok ücra köşesindeki bir çadıra gidiyorsunuz ve çatpat Türkçe anlaşabiliyorsunuz. Yakın zamanda yine o tren yolculuğumda Doğu Türkistan'a gittim. Normalde Çin'e dahi vize almanız şu an imkansıza yakın. Ama ben bir şekilde devlet desteğiyle o izinleri de aldım ve Uygur bölgesinin olduğu yere gittim. Orayı da zaten trenle geçtim. Guaçan köyünde bu amcamızı, Sattar amcamızı gördüm. Zaten halı gördüğünüz gibi bizim halılardan. Selamünaleyküm deyip sohbete başladım. Konuştuğum bu aynı İstanbul lehçesiyle, gerçi lehçem biraz Samsun'a kayıyor ama E'leri açık kullanıyorum. Sattar amcayla konuşup anlaşabiliyorsunuz. Sattar amca tam öz bir öz Türk. Nereden anladım? Bana hemen işimi sordu, maaşımı sordu. Evli misin dedi, hemen evlen, senin dedi çoktan evlenmen lazımdı dedi. Daha sonra geziye devam edip Türkiye'ye döndüm. Düşünün şimdi Moğolistan, Çin, çok ücra köşelere gidiyorsunuz ve Türkçe konuşarak anlaşıyorsunuz. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Bu kadar şeyden sonra bana hep soruyorlar, hayatın anlamını buldun mu? Ben de hep diyorum ki, ben bu gezilerimi gezmek için yapıyorum. Genç yaşta gezmek istiyorum. Amacım hayatın anlamını bulmak değil. Ama elbet ki bu kadar ülke, bu kadar tecrübeden sonra
ister istemez bir şeyler öğreniyorsunuz ve değişiyorsunuz. İlk öğrendiğim şey şu, işimden istifa edip bu hayale başlarken herkes bana manyak mısın, ne güzel işim var, bırakılır mı diyordu. Ama ben o hayalim için çok çalıştım ve sonunda başarılı oldum. Şimdi kişisel gelişim konuşmacıları var, koçlar var, her yerde görüyoruz. Hep dedikleri şey istersen yaparsın, istersen yaparsın. Hele bir adım at olur. Bence o iş öyle değil. Çok çalışmak lazım. Çalışmadan bu hayallerin gerçekleşmesi bence mümkün değil. Gittiğim üniversitelerde de öğrencilere hep bunu söylüyorum. Çok çalışacaksınız. Diğer öğrendiğim bir şey, 12-13 tane farklı yerli kabilesini ziyaret ettim. Kimisiyle 3 haftamı geçirdim, kimisiyle 10 günümü. Bu yerli kabilelerinde şunu gördüm. Hiçbir şey için acele etmiyorlar. Her zaman yaparız, olur, sakin bir şekilde. Hiçbirinin çocuğuna, eşine, arkadaşına bağırdığını, sinirlendiğini görmedim. 8 günlük Amazon yolculuğumu gösterdiğimiz ufacık bir kayıkta 8 gün gidiyorsunuz. En yakın arkadaşınızla gitseniz yolda kavga edersiniz. Karnımız aç, yemek yememiz lazım. Balık tutuyorlar. Balığı çekiyor, şöyle kucağında tam kancayı çıkartırken elinden kaçırıyor. Gitti ya diyor, gülüyor, başka yakalarız diyor. Yani bir tüh demiyor, bir üzülmüyor, bir keyfini kaçırmıyor. Ben de şimdi bunu yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sinirlenmeden, öfkelenmeden yaşamaya çalışıyorum. Bana soruyorlar en son ne zaman sinirlendin? İnanın bilmiyorum. Ben en son ne zaman sinirlendiğimi, öfkelendiğimi bilmiyorum. Şunu da bitirmek istiyorum. 5-6 ay önce Toyota'dan beni aradılar. Dediler ki biz Tokyo 2020 olimpiyatlarının ana sponsorlarından biriyiz. Türkiye'den 1 kişi, Avrupa'dan 16, dünyadan da 44 kişi seçilecek. Biz seni düşündük eğer kabul edersen. Dedim ama ne yapmamı istiyorsunuz? Tokyo 2020 olimpiyatlarında Japonya'da meşaleyi taşıyacak kişilerden birini arıyoruz. Bizim için o sensin dedi. Benim tüyler tabii diken diken oldu. Tabii ki kabul ederim dedim. İsviçre'ye gittik 4 ay önce. Olimpiyat Müzesi orada. Sonra bir Japonya gezisi yaptık oradaki ekiple tanışmak için. Önümüzdeki ay 12 Nisan'da da Osaka'ya gideceğim ve 15 Nisan'da inşallah meşaleyi gururla taşıyacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Mehmet bir dakika. Konuya geçeyim. Böyle hep madem araştırma ve verilerden söz ediyoruz, kaç ülkeye gitmiş oldunuz böylelikle? Tek tek saymıyorum çünkü ben şuna inanıyorum. Kaç tane ülkeye gittiğinin önemi yok. Ülkeyi hakkını vererek gezmek bence çok önemli. 70'in üzeridir. 70'in üzeri. Peki bunlar içerisinde bir tek şansım var, bir yere gitmek istiyorum olsa. Var mı öyle bir tercih? Yoksa hepsini seviyoruz, hepsi... Yok, ben Afganistan'dan çok etkilendim. Gerçekten. Fotoğrafçı olarak Afganistan'ın köyüne gittiğinizde sanki zaman makinesine girmişsiniz de 100 yıl önceye ışınlanmış gibisiniz. Yine gitsem yine Afganistan'a giderim. Peki Latin Amerika'ya gittiğinizde biliyorsunuz Atatürk özellikle Meksika'da İnkalar Mayalarla Türklerin ortak kökeni olduğu tezinden yola çıkıp çünkü Bering Boğazı'ndan geçmişler. Hatta o zamanki büyükelçi Maya Tepek, tepe sözcüğü filan. Hissettiniz mi? Mesela ben Meksika'da onu hissettim ya buralıyım galiba gibi. Şimdi çok uzun anlatamadım. Sibirya'da bir Rus şamanla tanıştım. Çadırına gittim bir köyde. Konuyu açtı. Ya dedim ki ben Latin Amerika'da yerlileri çekerken kadınlar hep çengelliğine taktığını gördüm. Bu çengelliğine nedir dedim. Onlara da sormuştum. Bizi kötülüklerden korur demiştim. Zaten bizde şamanlar metal ayna takar, o kötülüğü geri yansıtır dedi. Ya dedim Sibirya burası, bu bizim, dedi ki sizde de çocuklara nazar boncuğu takıyorsunuz. Orada keramet nazar boncukla değil, çengelliğine de dedi. O metal olduğu için. Peki dedim, Latin Amerika'ya nasıl gitmiş bu adet? Dedi onu da sizin dedi buradaki Göktürkler götürdü. Şimdi bizde medyada bazen çıkıyor Kızılderililer Türktü, Mayalar Türktü, çok inanmıyoruz. Rus şaman bunu söyledi. Neye dayandırıyorsun dedim. Gitti şaman çadırdan bir eski sandıktan kitap getirdi bana. Sayfaları açtı ve dedi ki bak dedi Latin Amerika kıtasında bulunmuş bir şaman mezarı. Şamanlar kıyafetleriyle ve enstrümanlarıyla gömülüyor. Birebir bizim Göktürk şamanlarının enstrümanları. Evet. Öyle kanıtlıyor. Evet, ben Meksika'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Atatürk çünkü oraya işte büyükelçiyi gönderiyor. Tepe sözcüğü Maya'da tepek ve Maya tepek. İlgilenenler doğru. için bakın çok dünyanın ne kadar küçük olduğunu
ve Atatürk'ün vizyonunda ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Teşekkürler Ben Mehmet, teşekkür tebrikler. ederim.